Merhaba, ben Selay Turgutalp, ideal kilo terapistiyim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nilay Turgutalp'le, yani kardeşimle beraberiz. Bu kilo terapisini kurduğum süreçte yola başlama sebeplerinden biri kendisi. Aslında kardeşime bir çözüm aramak için öğrendiğim teknikler ve çözüm yollarıyla ideal kilo terapisi kuruldu. Ve ben kendisinden rica ettim. Kısa bir röportaj yapacağız kendisiyle ve nasıl bu terapiden faydalandı ve bize nasıl çözüm oldu, nasıl örnek oldu ve bu sistem nasıl kuruldu, ondan kısaca bahsedeceğiz. Öncelikle hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Nilay Hanım, kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben Nilay Turgutalp, 36 yaşındayım. Portekiz, Lizbon'da yaşıyorum. 13 yıldır. Orada uluslararası bir şirkette yönetici olarak çalışmaktayım. Şu anda Türkiye'de tatile geldim. Çok güzel, harika. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Peki, bize hikayenizden, ben her yerde anlatıyorum yaşadığımız sıkıntıları ama bir de sizden dinlemek istiyoruz. Hikayenizden kısaca bahsedebilir misiniz? Kilo probleminiz nasıldı? Neler yaşıyordunuz? Neleri başaramıyordunuz ya da başarıyordunuz? Nerede takılıyordunuz? Kısaca bahsetmek biraz zor çünkü gerçekten uzun bir hikaye. Kilo problemi, hani kendimi bildim bileli bir kilo takıntısı var yani. O yüzden böyle hani biraz geçmişe gittiğimizde ortaokul dönemi diyebiliriz. Ne zaman kendini tanımaya başladığında, güzellik olgusu kafaya artık takılmaya başladığı yaşlarda bunu fark ettim. Özellikle alemde böyle bir sağlık, zaten sağlığa olan bir odaklanma vardı. İşte sağlıklı yaşam, spor yapalım, sağlıklı yiyelim. İşte zayıf insan iyidir, zayıf insan daha akıllıdır, zayıf insan daha güzeldir diye bir olgu vardı. Bunu hani duyarak büyüdüm. Tabii ki bu hani bilerek bize yapılan bir baskı ya da böyle olmalısınız değil ama duya duya bilinçaltının oluşturduğu bu ideal insan örneği olarak böyle bir kafada bir insan yaratıyorsunuz. O yüzden ben de kendime aynaya baktığımda hani evet bu insan normuna ben uymuyorum, demek ki kiloluyum, demek ki yeterince iyi değilim, yeterince güzel değilim, yeterince başarılı değilim gibi bir olgu oluşmaya başladı. Hepsi iç içe, başarı da onun içine dahil. Tabii ki, yani başarılı bile olsan güzel olmadığın, yani zayıf olmadığın için o başarı bir şekilde gölgeleniyor. Çünkü bir yere gittiğinde ben başarılıyım, mesela takdir aldım ama şöyle bir baktıklarında yani zaten sen biraz da kilolusun, hani bu başarı çok da bir anlamı olmuyor. Öyle hissediyorum. Öyle hissediyorum. Hani kimse bana tabii ki böyle bir yorum yapmıyor ama hissettiğim şey buydu. Çünkü o normların dışındaydım. O yüzden tabii ki Demek ki kilo biraz da yetersiz ve değersiz de hissettiriyormuş. Tabii. Evden çıktı. Bu sonraki aşamalarda zaten direkt evden çıkmama, insanlardan kaçma. Çünkü yeterince ben hani iyi bir insan ya da başarılı değilim ki, güzel değilim ki insanlarla hani sosyalleşebileyim. Benim o yapmam gereken evde oturmak, kilo verene kadar. Her şey kilo verdikten sonra. Hani bir çok sevdiğiniz bir evente, bir olaya bile katılacağınızda diyeceğiniz şey, hani kendime dediğim şey, bir zayıflayayım. Ondan sonra hani giderim mesela, dağcılık kulübüne yazılacağım. Sen bir 5 kilo var, ondan sonra dağcılık kulübüne yazılırsın gibi mesela. Evet, ben o dönemleri hatırlıyorum. Annemle çok üzülüyorduk ve ne yapacağız, bu çocuk nasıl düzelecek diye çok büyük kaygı taşıdığımızı hatırlıyorum. Bir de her yerde anlattığım bir hatıramız var. Belki hatırlarsın, hatırlamazsın. Böyle bir tencerede yemek pişiyordu. Hani kendi yemeğini yapıyordun. Hatırlıyorum ben. Yağsız, tuzsuz, kendine özel. Bizim yemeğimiz ocakta pişiyordu. Ben onu karıştırdıktan sonra senin yemeğini de karıştırmıştım ve çok büyük bir kavga etmiştik. Evet. Sen neden benim işte yemeğime yağ bulaştırdın, onun kalorisi arttı, ben işte o yüzden kilo veremiyorum falan diye. Ben de o zamanlar bu çılgınca böyle bağırış çağrışı ya da bu kadar takıntıyı anlayamıyordum kendimce. Diyorduk bunda ne var ve çok üzülüyorduk çünkü sana yardımcı olmaya çalışıyorduk annemle ikimiz ama ulaşamıyorduk. Annemle alışverişlere gidiyorduk, sana kıyafet bakıyorduk ama işte evde deniyorduk ama kendine olan eziyetlerine karşı biz bir çözüm bulamıyorduk ve çok üzülüyorduk. Çünkü bu bir takıntı haline geliyor ve takıntı haline geldikçe, hani kilo vermeye çalıştıkça, veremedikçe de almaya da başlıyorsun çünkü bir kısır döngünün içine giriyorsun. Hani yapmadığın diyet kalmıyor, spor kalmıyor, hani her şeyi deniyorsun ve
o yolun sonuna geldiğinde hani tüneldeki ışığı görür gibi olup aradaki diyetlerle, sporla tekrar o ışık yok oluyor. Çünkü tekrar o duygusal boşluk bir şekilde seni yemeğe itiyor ve kilo veremedim tüh diye tekrar yemeye başlıyorsun. Kilo probleminin, duygusal boşluk dedin, kilo probleminin en büyük etkeni duygusal boşluk Kesinlikle. muydu? Kesinlikle, çünkü yani kendinle barışık olmayıp, yani olmadığın zaman ve duygularınla okey olmadığın zaman tek o boşluğu doldurabilecek şeyin yemek olduğunu düşünebiliyorsun ki hayatta başka bir sosyalleşme yoksa, başka bir hani yaptığın bir hobin yoksa, zaten kilolu olduğun için, kendini uzak tuttuğun için hiçbir sosyalleşmeye katılamıyorsun. Tek arkadaşın tabii ki dolaptaki yemek ya da herhangi bir işte kolay ulaşabileceğin abur cubur. Özellikle mutlu olalım. Yani oturup da salata da yiyeyim de hani ay yemek yedim de olmuyor. O zaten hiç görmek istemediğim bir şey. Tatsız tuzsuz geliyor o zamanlar. Tabii ki tek şey sana hızlı enerji verip dopamin salgılatıp direkt seni mutlu edebilecek abur cuburlar. Zaten duygusal durumları yöneten yiyecekler de var. Mesela üzgünsek çikolata yiyip serotonin, işte mutluluk hormonumuzu yükseltmeye çalışıyoruz. Mesela stresliysek çekirdek yiyip böyle o stresi atmak. Öfkeliysek daha sert şeyler, işte çubuk kraker türü böyle şeyler yiyip ya da et gibi böyle sert şeyler yiyip o öfkeyi boşaltmak. Aslında bilinçaltı arka planda bunu yönetmeye çalışıyor. Tek bildiği yöntem de yemek yemek olduğu için yemekle bunu yönetmeye çalışıyor ama yemeğin haricinde bir sürü teknik ve yöntem var. Bunları öğrendikten sonra hayatın kolaylaşmaya başladı ve yemekle olan arkadaşlığım bitti anlıyorum ben. Tabii ki yani bu seninle çalışmalara başladıktan sonra dediğin gibi o çikolatanın yerini, çünkü senin yaptığın programlarda bir spor da var mesela, hani o 20 dakikalık yürüyüş sadece spor olarak değil, hani vücuttaki hormon sistemin değiştiği için zaten eve gidip kendin için iyi bir şey yaptığın için oturup çikolata yemiyorsun. Diyorsun ki ya ben bir salatalık yiyeyim mesela bugün, ne güzel, hani içi su dolu, o susuzluğum kesin, ya da bir salata yapayım ve salata yedikten sonra mutlu oluyorsun. Kendin için gene iyi bir şey yaptığın için katma değeri artıyor. Ve yani mesela hani o gün programın dışına çıktığında biraz kaçırdığında zaten moralin gene bozuluyor. Yani aslında bozulmaması lazım ama hani o çünkü kendine verdiğin değeri azalmış gibi hissediyorsun. Programın içinde uyudukça ve bunun tabii ki vücudundaki etkilerini gördükçe zaten o senin çikolata isteğin, işte abur cubur isteğin zaten şey oluyorsun, hani bunu niye yapayım ki? Bunun yerine koyabileceğim çok daha sağlıklı yiyecekler var. Tabii ki onları da yiyebiliyorsun. Hani illa bir ortama gittim, pasta var, doğum günü, bir dilim yiyebilirsin. Hani bunu yememeliyim gibi bir düşünce olmadığı için bunu yiyip ertesi gün hani yapacağım bir 20 dakikaya, belki 30 dakikaya çıkarıp kafanda onu en azından elimine etmiş oluyorsun ve o tekrar bende olan takıntı, ay diyeti bozdum ya da programın dışına çıktım, bitti gitti yere, o düşünceye kapılmayınca zaten hayat sana tıkır tıkır hiç kiloyu tartılmadan bile verdiğini görüyorsun yani. Şimdi yurt dışında yaşıyorsun. Evet. Yurt dışından da bizi izleyen birçok seyircimiz var, takipçimiz var. Yurt dışında mesela Türk alışkanlıklarına göre, beslenme alışkanlıklarına göre yemek bulmak ya da damak tadına uygun beslenmek çok daha zor tabii ki buraya göre. Bunun için sen nasıl çözümler buldun kendine, neler yapıyorsun? Aslında benim yaşadığım ülke Portekiz'de Türkiye ile kıyasladığında yeme alışkanlığı değiştirmek çok daha kolay. Çünkü biz buradaki servis, o hani hazır yemekler, eve paket söyleme gibi bir sistem olmadığı için bir şekilde seni sistem evde yemek yapmaya zorluyor. Ve sen de hani artık o duygusal açlığını bastırdığın için, bu programa kendini tanımaya başladığın için ne yemek istediğini zaten markete gittiğinde bakıyorsun, bugün evde bunu pişirebilirim gibi bir düşünceye girip evde yemeğini yapabiliyorsun. Ben öyle yapıyorum. Hatta öğlen kendi yemeğimi de götürmeye başladım. Hani çünkü sağlıklı yediğimde çok daha iyi hissediyorum. Çok daha dinamik hissediyorum. O 3'ten sonraki uyku bastırmaları, işte o ağır yemek, karbonhidratlardan sonraki yemek şeyleri yok oldu. Karbonhidrat da yiyorum ama o tabii ki dengeli yediğin için, miktarı ayarlayabildiğin için o bir uyku bastırması olmuyor. Benim söyleyebileceğim hani insanlara, Türkiye'dekilere de olabildiğince evde yemeğinizi kendiniz pişirin. Çünkü pişirdikçe içinde ne olduğunu biliyorsun. Hani karbonhidrat bile yesen o makarnayı nasıl pişirdiğini biliyorsun. Hangi yağın kullandığını biliyorsun. Bilinçleniyorsun. Kaşığını ayarlayabiliyorsun. Çünkü istediğinde hadi geldi bir tabak yiyeyim bari, bir sürü de para verdim, atılmasın, yazık. Ama sen makarna yapıp evinde onu bir şekilde Tupperware'e koyup dolapta saklayıp ertesi gün de yiyebilirsin. Alternatifler bu. Dışarıda yiyeceğiniz zamanda da gene hani sağlıklı seçimler olabilir. Ama kesinlikle şeye girmemeleri gerekiyor insanların. Hani
Pizza da yiyebilirsin. Ay yedim, mahvoldum, bitti gitti. Hani kesinlikle böyle bir şey yok. Her zaman ertesi gün yeni bir hayat. Bence her zaman o gün için planlama yapılsın. Hani bugün bir programdayım, bozdum. Bugün işte 9'a kalktım, akşam 9'a kadar bugünü planlasınlar. Ertesi gün tekrar bir planlama yapsınlar. Hep anda kalalım. Anda yani anlıkları olmadan. Benim 3 kilo vermem lazım 3 ay içinde, işte 1 ay içinde Allah'ım bozdum ya da bu hafta işte tatile gideceğim bozdum. Okey, bozun ya da bozmayın. Ama hani o anda, o gün gene bozduğunuz anda bile 1-2 saatte onu nasıl tamamlayabileceğinizi düşünün. Hep anda kalarak. Bence bu çok, o zaman da zaten strese girmediğiniz zaman vücut hiçbir şekilde tepkime vermiyor. Verse bile o yediğiniz şeyin size etkisi çok olmuyor. O eriyip gidiyor zaten bir şekilde vücudunuzda. Evet. Kilo terapisiyle yaşam şekli değişiklikleri ve bakış açısı değişiyor. Kesinlikle, evet. Sende en çok ne değişti mesela öncesinden ve sonrasında? Neyi fark ettin? Hayatında aha dediğin, böyle sende bir farkındalık yaratan şey ne oldu? Yani önceden yapmadığın ve şu anda yaptığın en belirgin alışkanlık ne? Yani şöyle, dediğim gibi o yeme atakları geçirdiğinizde ya da işte birazcık bile bozduğunuzda tamam bitti, gene yapamadım, tüh başarısızsın, işte gene yenildin, tamamen bitti. Çünkü artık yani bu programda hiçbir şekilde yiyecek kısıtlaması yok. İşte diğer diyetlerdeki gibi sadece protein yenmeli ya da işte bugün karbon alınmamalı ya da bir dilim pasta, öyle bir şey yok. Her şey serbest. Serbest olduğu için hiç o panik havası olmuyor. Ay çok yedim, çok diye bir şey yok ya da az diye bir şey yok. Bir miktar var senin vücudun alacağın ve yavaş yeme alışkanlığı kazandım. Yavaş yeme de zaten belli bir süre sonra hayata oturttuğunda hayatın da yavaşlamaya başlıyor. Hayatın yavaşlayınca daha dingin oluyorsun. Seçimlerin de ona göre daha dingin ve daha doğru oluyor. Hızlı seçimler her zaman bize bence yanlış sonuçlara getirebiliyor. Çünkü hızlı düşünüp panik halinde yaptığın şeyler çok da doğru olmayabiliyor. Evet, zaten o hızlı sahip olan bilinçaltımız, hep arka planda yöneten o. Biz onu bilinçli zihnimizde yönetmeyi öğreniyoruz. Evet. Arkadaki o biraz hızlı tempoyu dizginleyebiliyoruz. Daha dingin ve rahat, relax olduğumuz zaman da kendimizi dinlediğimiz zaman ve fark ettiğimiz zaman bir şeyler değişiyor ve dönüşüyor zaten hayatımızda. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Geldiğiniz için, bu röportaj için. Ben kardeşimin hikayesini defalarca anlattım birçok yerde, seminerlerde de bahsediyorum. Ama kendisinden dinlemenizi istedim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Evet, ben son bir şey söylemek istiyorum. Hani bu yolculuk uzun bir yolculuktu benim de. Şu anda ideal kilomdayım. Çok da mutlu bir yaşam tarzım var. Söyleyeceğim, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayın. Dediğim gibi yeni bir gün, yeni bir hayat başlıyor. Bir söz vardır, hep denedim, hep yenildim. Olsun, yine dene, yine yenil, daha iyi yenil. Çünkü daha iyi yenile bir gün artık kendini tanımaya başlıyorsun ve kendini tanıdıkça da artık yenilme diye bir şey yok. Çünkü neleri başarabileceğini gördükçe de başarıyı elde ediyorsun. Yani benim hiçbir zaman zayıflayabileceğim ve ideal kilomda olabileceğim gibi bir düşüncem yoktu. Ama bu program sayesinde hem kendimi tanımaya başladım ve böylece hem kilom dengelendi hem yaşamım dengelendi ve başarılı bir hayat sürüyorum. Evet, kesinlikle. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.